Sivrisinekten bulaşan Zika virüsü. Zika virüs hastalığı, Flavivirus grubundan bir RNA virüsü olan Zika virüsün neden olduğu ve insanlara etkeni taşıyan Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan bir hastalıktır. Zika virüsü ilk kez 1947'de Uganda'da Zika ormanında rhesus maymunlarında saptanmış, ardından 1948'de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952'de Uganda ve Tanzanya'da insanlardan izole edilmiştir. Takip eden yıllarda Afrika ve Güneydoğu Asya'da ve Pasifik bölgesinde görülmüş olup 2013-2014 yıllarında Fransız Polinezyası'nda yaşanan Zika virüsü salgınında Guillain-Barré sendromu vakalarında dikkat çekici bir artış gözlenmiştir. Benzer şekilde 2015 yılında Brezilya'daki salgında virüs ile mikrosefali arasında ilişki olabileceğine dair bulgular tespit edilmiştir. Ülkemizde 2017 yılında endemik bölge ziyareti öyküsü bulunan 4 importe yani yurt dışı kaynaklı vaka tespit edilmiştir. Bu kişiler virüse ziyaret ettikleri ülkede maruz kalmış, döndükten sonra hastalık bulguları başlamıştır. Ülkemizde şu an itibariyle yerli Zika virüsü vakası bildirimi yoktur. Zika virüsü insanlara eşsel olarak etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmakla beraber virüs, semen, vajinal sargılar, kan, idrar, amnisyon sıvısı, boz, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında beyin ve spinal kortta saptanmıştır. Virüsün gebelik esnasında bebeğe geçebilmesi ve virüsün Guillain-Barré sendromu ve mikrosefali arasında ilişkili olabileceği yönündeki bulgular tespit edilmesi hastalığa olan ilgiyi arttırmıştır. Zika virüsü çoğunlukla asemptomatik olarak seyretmektedir. Hastalığın en yaygın bulguları hafif ateş, döküntü, konjonktivit, kas ve eklem ağrısı, halsizlik ve baş ağrısıdır. Bulgular genellikle 2 ile 7 gün sürer. İnkübasyon süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte 3 ila 14 gün olarak kabul edilmektedir. İnsanlar genellikle hastaneye yatacak kadar hasta olmazlar. Zika virüsünde ölüm çok nadir görülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda virüs taşıyabilme özelliği olan sivrisinek türleri kısıtlı bölgelerde tespit edilmiştir. Bu bölgelerden toplanan sivrisinek örneklerinde Zika virüs araştırması yapılmış olup virüs tespit edilmemiştir. Sivrisineklerin hastalığı insanlara bulaştırabilmeleri için virüsü taşıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla hastalığa sebep olan virüs taşımayan sivrisineklerin sokmasıyla insanlar Zika virüs hastalığına yakalanamazlar. Zika virüsü nerelerde görülüyor? Dünya Sağlık Örgütü 23 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika'da yayılmaya devam ettiğini duyurdu. Virüsün tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik adaları, Orta ve Güney Amerika'da görüldüğünü belirten DSÖ yani Dünya Sağlık Örgütü, virüs riskinin 2010 yılından bu yana 30 kat arttığını kaydetti. Brezilya sağlık yetkilileri ülkede virüs bulaştığı düşünülen 3893 kişi bulunduğunu bildirdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki fakir Pernambuco bölgesinde yeni doğanların %1 ile 2'sinde mikrosefaliye rastlanıyor. Zika virüsünün yayıldığı Brezilya'da Ekim ayından bu yana 3500'den fazla bebeğe nöro gelişimsel bozukluk olan mikrosefali teşhisi kondu. Son olarak Hawaii adalarında yeni doğan bir bebekte Zika virüsü kaynaklı doğum kusuru tespit edildiği açıklandı. Batı Nil virüsü gibi sivrisinek yoluyla yayılan Zika virüsünün ABD'de yayılmasına sebep olan sivrisinekler, Texas, Florida ve New Jersey eyaletlerinin doğu kıyılarında görülüyor. Güney ve
Orta Amerika seyahatinden dönen Danimarkalı bir turiste Zika virüsünün rastlanmasından ardından Avrupa ülkelerinde alarma geçtiği belirtildi. İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi'nden yapılan açıklamada Kolombiya, Surinam ve Guyana'dan dönen 3 kişide Zika virüsünün tespit edildiği bildirilmiş. İtalya, İspanya ve İsviçre'de de Zika virüsü vakalarına rastlandığı belirtilmişti. Zika virüsüne karşı alınan önlemler nelerdir? Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde halkın sivrisinek ısırıklarından korunması ve kadınların hamile kalmamaları önerildi. Aedes türü sivrisineklerin sokması sonucu insana bulaşan virüsün önlenmesi kapsamında Kolombiya ve Jamaika'da Temmuz ayında kadınlardan 6 aydan 1 yıla kadar hamile kalmamaları istenmişti. El Salvador Sağlık Politikası Bakan Yardımcısı Eduardo Espinoza, kadınlara bu ve gelecek yıl çocuk yapmadan kaçınmaları ve aile planlanmasına yönelmeleri çağrısını yaptı. Espinoza, halka sivrisinek savar kullanmalarını ve eteklerinin altına pantolon giymeleri tavsiyesinde bulundu. Brezilya'nın 2016 yaz olimpiyatlarından 4 ay önce Zika virüsüne karşı denetime başlayacağı duyuruldu. Rio, 2016 yaz olimpiyatları oyunlarında yerel organizasyon komitesi, sivrisineklerin bulaştırdığı ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsüyle mücadele, müfettişlerin sivrisineklerin ürediği durgun suların kurutulması için çalışacaklarını açıkladı. ABD'deki kadın hastalıkları ve jinekologlar Amerikan Koleji Başkanı Dr. Mark DeFrancesco, virüsün görülebileceği bölgelere hamile kadınların seyahat etmesinin tavsiye edilmediğini belirtti. Öte yandan ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC, konuyla ilgili seyahat uyarısı yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkardı. Arkadaşlar bu virüs de ilginç bir virüs. Hatta üzerine belgesel yapılmış da bir virüs. Bu virüs de sivrisinekler yoluyla geçtiği için hem bulaşan kişiye bulaştıktan sonra da karşı kişilere, yani bir nevi şu an yaşadığımız gündemimizde olan koronavirüs gibi kişiden kişiye geçebiliyor bir süre sonra. O yüzden hatta yeni doğanlarda da ki hamilelik konusunda yapılan makalede okuduğum gibi uyarıların sebebi de bu. Zika virüsünden ülkemizde çok fazla vakaya rastlanmamış, hatta bir ya da iki tane olması lazım, yine makalede okumuştum. Bundan kurtulmanın en güzel yolu şu vücudumuzda da sıkılabilen sivrisineklerden koruyan çeşitli sprey tarzı korumaları kullanabilirsiniz. Özellikle kırsal alanlarda, hani ülkemizde çok görülmese dahi sivrisineklerden bir süreliğine bu virüsün de aşısı çıkana kadar bu şekilde savunma yapılması iyi olacaktır.